Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomda sizlere farklı bir çalışma anlatacağım. Bu gördüğünüz cüzdanların, çantaların yapımını size göstermek istiyorum. İçinde bölme yaptım ben. Bölme yapmadan da yapabilirsiniz. Bakın bunda düz çalıştım. İçinde bölme yok. Bu iki çantamı nako denim ile ördüm. Bunu da makrome ipiyle yaptım. Bunun içine de bölme yaptım arkadaşlar. Bunun yapılışını da göstereceğim size bölmesinin. Tığ olarak 5 numara 3 milim 3 milim tığ kullandım. Ayrıca ince bir tığ da ihtiyacımız olacak. İki çeşit tığ kullanacağım. 1,5 milim kalınlığında bir ince bir tığ da kullanacağım. Nako denim ipiyle arkadaşlar 100 gramdan biraz az gitti. İçine bölme yaptığım zaman, eğer bölmesiz yapmak istiyorsanız 50 gramdan biraz fazla ip de yetebilir. Farklı kalınlıklarda, farklı markalarda iplerle de örebilirsiniz. Makroma ipiyle de çok güzel oldu. Elinizdeki ipleri değerlendirmek için gayet güzel bir fırsat. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çantamın boyutu yüksekliği 11 santim. Genişliği de 20 santim. 18 santim uzunluğunda fermuar kullanabilirsiniz. Farklı uzunlukta da olabilir tabii ki. Daha küçük de yapabilirsiniz. Daha uzun da yapabilirsiniz. Daha geniş. Yani çeşitleri arttırmanız sizin elinizde. Şimdi arkadaşlar çantanın yapımıyla başlıyorum. Hepimize kolay gelsin. Ben şimdi sizlere gösterirken krem rengi metal ucu var. Metal bir fermuar. Ondan daha da güzel oluyor arkadaşlar. İpim nako denim 100 gramdan çok az eksik arkadaşlar. Bu elimde vardı. Birazcık kullanmıştım. Yani ne kadar gittiğini de test edeceğim. Bununla yapacağım. İnce tığ olması gerekiyor. Çünkü buraya batarken kalın tığla batılmıyor. Bakın bu şekilde. Önce fermuarın kenarına sık iğne yapacağız. Fermuarın kenarından başlayacağız. Dikme sıkıntısı da yok arkadaşlar. Buradan başlayınca fermuar dikmeden tertemiz bir şekilde çantamızı bitirmiş olacağız. Şimdi bu uçtan başlıyorum. Buradan başlayacağım. İpimi aldım. Bakın bu metal parçanın çok geçmeyin arkadaşlar. O zaman burasında bir açıklık oluşuyor. Şurasına batıyorum hemen. Biraz hizasını biraz iç tarafına doğru tığımı batırıyorum. İpimi arkadan yürüterek sağlamlaştıracağım. Hemen arkadaşlar yarım santim arayla tahmini göz kararı fermuarımın kenarına bu şekilde sık iğne yapacağım. İnce tığlı olunca biraz ipim de kalın. Biraz yavaş ilerliyor arkadaşlar burası. Bakın yarım santim. Fazla aralıklı yapmadan, çok sıkmadan arkadaşlar yapalım. Tığımız ince. Çok da aralarını açmayalım. Fermuarımızın kenarları kasmasın. Bu şekilde yarım santimden biraz daha sık bir şekilde sık iğnelerimi yapacağım.
Özellikle kasmamasına dikkat edin. Tığımız ince olduğu için sıkı yapmayalım. Kullandığınız ipe göre bu sayı değişir arkadaşlar. Buradaki sayı ipe ve fermuarınızın uzunluğuna göre değişebilir. Fermuarım benim 18 santim. Yani santimi önemli değil arkadaşlar. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Fakat önemli olan şurada bu sık iğneleri ilk sırada yaparken kastırmadan serbest yani olacak. Fermuarın kenarı kasmaması gerekiyor. Yarım santimden biraz az ara vererek bu şekilde fermuarın diğer tarafına kadar tamamlayacağım. Bakıyorum, ara ara kontrol ediyorum. Kasma var mı diye. Eğer kasıyorsa arkadaşlar sökün, tekrar yapın. Bu ilk sıra çok önemli. Yani kastırdığınız yer varsa geri dönüp örebilirsiniz tekrar söküp. Yani bu ilk sırayı düzgün yapınca arkadaşlar diğer taraflar da düzgün olur. Bakın. Herhangi bir kasma olmamasına dikkat edin. Ben şimdi şu kısma kadar yapıp geleceğim. 38 tane sık iğnem oldu benim burada. Sayısı dediğim gibi önemli değil arkadaşlar. İki tarafında hemen hemen aynı olmasına dikkat edin. 1, 2, bakın buraya kadar yaptım. Fermuarın dibine kadar 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Fermuarın diğer tarafına geçiyorum. Bakın aynı hizasına batıyorum. Buraya bir tane yaptım. Yanından devam edeceğim. 38 tane de bu tarafa yapmaya çalışacağım. Sayacağım. Sıklığını aynı yapınca hemen hemen zaten aynı sayıya ulaşıyoruz. Aynı sayı olursa daha düzgün olur. İki tarafta eşit olmuş olur. Fermuarın diğer tarafına kadar yine yapalım. 38 aynı sık iğne olsun diğer tarafıyla sayısı. Bu şekilde devam edeceğim. Buraya kadar tamamlayacağım. 38 tane de bu tarafa yaptım. Şimdi yine zincir çekeceğim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şu ilk yaptığım boşluğun içine sık iğnemi yaptım. Şimdi tığımı değiştiriyorum arkadaşlar. Bunu bırakıyorum artık. Kalın tığımı alıyorum. Yanından devam ediyorum.
normal sık iğne yapacağız. Diğer tarafa kadar yapıyorum. Buraya da batıyorum. Zincirin üzerine geldim. 5 zincir çekmiştik. 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5. Şimdi devam ediyorum hemen yanındaki sık iğneden. Yine zincir tarafına geldim. Buraya da 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Arkadaşlar bakın, ilk başladığım yer burası. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine, bakın yanındakinin altına batıyorum. Alt sıraya batıyorum. Bu sık iğnenin alt sırasına battım. Sık iğne yaptım. Yanındakine normal yapıyorum. Yanındakinin altına batıyorum. Örneğimizi çalışıyoruz. Burada başlıyoruz. Bakın, yanındakine normal sık iğne, yanındakine alttan, alt sıradan batıyoruz. Yanındakine bu şekilde. Alttan battığımız sık iğneyi arkadaşlar biraz tabii ki böyle açacağız. Sıkmasın. Bunu normal yapıyoruz. Diğerini bakın. Battığım zaman biraz şöyle asılıyorum. Örneğimiz bu kadar. Bir dahaki sırada yine göstereceğim. Şimdi şu zincirin olduğu yere kadar yapacağım. Buraya kadar tamamlayacağım arkadaşlar. Son sık iğneye battım. Bu taraftaki zincirin üstüne yaptığım sık iğnelere geldim. Normal batıyoruz. Sıradakine. Şöyle fermuarı açınca arkadaşlar daha güzel görünecek. Bakın. Buralara düz yapacağım. Çünkü örneğimizin oluşması için altta bir sıra daha olması gerekiyor. Ben burada bir sık iğne yapıyorum. Yalnız şuraya geldiğimde arkadaşlar bakın, bunu alttan yaptım. Bu üstten olacak. Bu alttan, bu üstten. Bu alttan, bu üstten. Şimdi ilk başladığımı alttan yapacağım. Burada o 5 sık iğneyi ona göre hesaplayın arkadaşlar. Şuraya ilk
sıraya ne batacağımızı, şu ilk sık iğneye nasıl batacağımızı, yani alttan mı üstten mi batacağımızı şurada sayın. Burada üstten battım, alttan battım. Bu üstten, bu alttan olacak bir dahaki sırada. Şimdiki sırada öyle düşünün arkadaşlar. Sanki alttan batmışım gibi. Bir daha söylüyorum. Bunu üstten battım. Bunu alttan. Bunu üstten. Bunu alttan. Bunu üstten. Şimdi sıradakini alttan batarak başlayacağım. Yani dibine batıp yapacağım. Yanındakine yine üstten. Alttan. Üstten. Alt sıradan. Üst sıradan. Bu şekilde arkadaşlar şu kısma kadar tamamlayacağım. Geleceğim. Zincire kadar tamamladım. Şimdi burada alttan battım. Üstten battım. Şimdi burada alttan batıyormuş gibi düşünün. Alttan. Üstten. Çünkü alt sırası yok. Alttan. Üstten. Alttan. Şimdi arkadaşlar şurada denk gelmesi için ikinci sıranın bir tane eksiltme yapacağım. Bakın şöyle bunu şuradan tekrar sayalım. Alttan üstten, alttan üstten, alttan üstten. Bunun alttan almam gerekiyor. Ama şöyle yapacağım. İkisini birlikte eksiltme yaptım ki şimdi bir dahaki sırada denk gelsin diye arkadaşlar. Ve buna üstten denk gelsin. Bakın. Şimdi bu sırada alttan battığım sık iğnelerin üzerine üstten batacağım. Üstten battıklarımı da alttan batacağım. Burada bir sık iğne eksiltme yaptım. Şuradaki üstten batışın denk gelmesi için. Şimdi bir dahaki sırada göreceksiniz arkadaşlar. Şuraya geldiğim zaman. Yani buradaki desenin uyumunu sağlamak için burada bir tane eksiltme yaptım. Devam ediyorum şimdi. Bir önceki sırada alttan battığımın üstüne üstten battım. Şimdi yanındakine alttan batıyorum. Bakın. Bir alt sırada alttan battığımın üstüne burada normal sık iğne yapıyorum. Yanındakine alttan batıyorum. Yanındakine normal. Zaten şimdi ilk başını düzgün denk getirince bütün sık iğneler denk geliyor arkadaşlar. Şimdi alttan, üstten, alttan, bakın örneğimiz bu şekilde. Ben zincirin olduğu yere kadar geleceğim, yine şuraya kadar. Zincirin oraya kadar geldim arkadaşlar. Bunu böyle açarak ördüğümüz zaman daha kolay olabilir. Böyle açabilirsiniz yani. Şimdi bakın burada alttan yaptığım sık iğne, yanında üstten yaptım. Şimdi burada yan taraftaki zincirin üzerine alttan batacağım. Çünkü sırada o var. Yanındakine üstten, yanındakine alttan, üstten normal. Bakın buna alttan ve devam ediyorum. Bakın buradan. Bir normal batıyoruz, bir alt sıraya batıyoruz ama aralarına denk geliyor. Onu baştan burada ayarladığımız için arkadaşlar artık hiçbir sıkıntı olmayacak. Spiral şeklinde örneğimize devam edeceğiz. Diğer tarafa kadar geleceğim.
Üstten battım. Şimdi sık iğnenin altından batacağım. Yanındakine normal, alttan normal, alttan normal, alttan. Bakın burada eksiltme yapmıştık. O dengeyi sağladık. Burada üstten battım. Yani örneğimizin denk gelmesini sağladık. Burada alttan battım. Şimdi artık bu şekilde spiral şekilde örneğimiz hep denk gelecek. Spiral şeklinde öreceğim. Bütün çantayı. Diğer tarafa kadar öreyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buraya kadar ördüm. Bakın yine örneğim denk geldi. Yani hiçbir sorun yaşamadan spiral şeklinde örerek çantamızın boyunu uzatacağız. Bakın benim bu çantam 10 santim. Diğeri 11 santim. Yani istediğiniz kalınlıkta, uzunlukta yapabilirsiniz. 10-11 santim ideal oluyor bu boyutta. Fermuarımın boyunu arkadaşlar 18 santim olduğunu söylemiştim. Bakın. Eni 20 santim oluyor. Bu da öyle. Yani 10 santim boyunu örün arkadaşlar. Sonra tekrar taban kısmının kapatılışını size göstereceğim. Şimdi ben tamamlayıp geleceğim. Çantamın boyunu 10 santim ördüm. Dediğim gibi 10 santim. Ve başlangıç yeri burasıydı arkadaşlar. Şuradan başlamıştık. O yüzden buraya kadar ördüm. Tam kenara kadar buraya kadar ördüm. Şimdi tabanını birleştireceğiz. Ters çeviriyorum. Tığımı geçirdim. Son halkamın içine tekrar kontrol ediyorum. Tam yanda olsun. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde dönüyorum. İlk boşluğun içine batıp karşıdaki ilk boşluğa tığımı geçirip sık iğne yapıyorum. Karşılıklı bakın birleştirip sık iğne yapacağız. Bu şekilde diğer köşeye kadar karşılıklı birleştireceğim. Bakın bu şekilde. Buraya kadar yapacağım. Son 2 sık iğneyi de yaptım. Bir zincir çekip döneceğim. Ben içine bölme yapacağım bunun da. Daha önce buna da yaptım arkadaşlar. Bunu bölmesiz yaptım. Yani içi tek bölme.
Diğerini makrome ipiyle yaptım. İçine bölme yaptım. Şimdi bunun yapılışını size göstereceğim. Ve en son nasıl toparladığımı bu yanlarında. Şimdi bu çantada onu size göstereceğim. Bu iç bölmeyi de nasıl yaptığımı şimdi bu çanta ile göstereceğim size. Eğer siz bölme yapmak istemiyorsanız burada ipi kesip bitirebilirsiniz. Çantamız bitti. Burasını arkadaşlar birleştirdim. Tersi burası. Cüzdanımızın tersi. Tabanını birleştirdikten sonra buraya içeri bir bölme yapmak istiyorum. Bir cep yapmak istiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Bir zincir çekip döneceğim. Bakın aynı yere batıyorum. Sık iğne yapacağım. Böyle sıranın sonuna kadar sık iğne yapacağım arkadaşlar. Sonra onu uzatacağım. Şu uzunlukta şöyle, yani bunu böyle uzatacağım. Göstereceğim arkadaşlar bittikten sonra. Burayı böyle her birine bir tane sık iğne, normal sık iğne yapacağım. Oraya kadar bir yapayım arkadaşlar, sıranın sonuna kadar. Buraya kadar yapacağım. Sırayı tamamladım. Bir zincir çekip dönüp tekrar yapacağım sırayı. Bu şekilde arkadaşlar dönerek öreceğim. Böyle katlayacağım. Şu mesafede bunu uzatmış olacağım. Ördükçe dönecek. Yani ölçerek buraya çantamızın kenarını ölçerek arkadaşlar bu uzunluğu belirleyelim. Ben öreceğim, geleceğim. Sonra ne kadar ördüğümü size göstereceğim. Ben bölmesini ördüm arkadaşlar. Uzunluğu fermuardan bir yarım santim kısa yaptım. Bunu böyle çevirip ölçebilirsiniz ördükten sonra. Kenarlarını monte etmeden önce arkadaşlar ben çevirdim. Bu ördüğüm parçayı bakın bu şekilde. Uzunluğunu o şekilde kontrol edebilirsiniz. Fermuara değmeyecek şekilde. Çünkü çevirince uzunluğu değişiyor. Böyle ölçünce daha farklı. Bakın bu şekilde ördüm. İç bölmesini. Sonra böyle kıvırdım. Bakın bu kadar ördüm. Daha sağlıklı ölçmek için arkadaşlar. Çünkü fermuara değdiği zaman kapanması zor olur. Daha yakın duruyor kapatınca. Bu şekilde tamamladım. İpimi keseceğim. Burası cüzdanımızın ters yüzü. Ters yüzüne bu parçayı arkadaşlar buradan iğneyle de dikebilirsiniz. Bakın bu kısımdan biraz uzun ip bırakıp iğneyle de dikebilirsiniz. Ben silikon tabancası ile yapıştıracağım. Hem bu fermuar uçlarını hem de burayı yapıştıracağım. Böyle düzeltiyorum. Silikon tabancamı ısıttım. Buraya ince bir çizgi çiziyorum. Kumaşlarda arkadaşlar çok güzel tutuyor. Açılmıyor. Hem de kolay oluyor dikmektense. Ama daha sağlam olsun istiyorsanız dikebilirsiniz. Ben böyle yapıştırıyorum. Hatta bu ipi de yapıştıracağım. Eğer bu iple örüyorsanız arkadaşlar ucunu yakın eğer dikecekseniz.
Daha sonra bu fermuarın uzantılarını da buraya yapıştıracağım. Dediğim gibi bunları da dikebilirsiniz. Eğer silikonunuz yoksa, silikon tabancanız. Bu tarafı iç tarafı şu anda çantamızın. Bu şekilde kuruyunca kesinlikle açmak, buradan çıkması çok zor. Hemen zaten 2-3 dakikada kuruyor. Şimdi tekrar çevireceğim. Böyle bölmeli olunca daha kullanışlı oluyor arkadaşlar. Bir tarafına telefonunuzu koyabilirsiniz. Diğer tarafına paralarınızı veya başka kullanabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz gibi tabii ki. Bölmeli çanta her zaman için daha kullanışlı. Bakın böyle bu şekilde. Böylece bu bölme kısmını da göstermiş oldum. Çantamı tamamladım. İç bölmesini nasıl yaptığımı da size az önce anlattım arkadaşlar. Kullandığım ip de bu kadar kaldı. 100 gramdan çok az kullanmıştım başlarken. Söylemiştim size. Ve kalan ipim de bu. Yani 100 grama yakın bir ip kullanmış oldum. Böylece arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Farklı videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.